Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir saç tasarımıyla sizlerleyim. Öncelikle sizlerden şunu rica etmek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve sosyal medya adreslerinizde paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü tasarımımızda pres maşayla dalgalı saç nasıl yapılır onu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben ince şiş tarakla saçı iki ana bölüme ayırarak ön kısmını ve arka kısmını ayırdım. Pens yardımıyla tutturdum ve alttan düz bir şişli tarakla ayırdım. Sonra e, tek tek ince tutamlar halinde dışa doğru presi döndürerek saça dalga veriyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada dalga verirken böyle tek tek saçı, hani dilim bazen kalın olabiliyor, onu ortada hani ikiye doğal bir ayrım yaparak saçı daha da doğal bir hale getiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışa doğru tek, bakın, her parçayı iki bölüme ayırmış oluyorum. Burada saç gür olduğu için sadece düz parçalar ayırıyorum. Yani doğaçlama da ayrım yapabilirsiniz böyle tek tek. Burada gördüğünüz gibi tek parça haline ayırıyorum ve presle dışa doğru. İsterseniz içi doğru da yapabilirsiniz ama dışa doğru presi, dalgayı kaydırarak yaptığınızda saç daha hacimli düşer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dışa doğru yaptığınızda saç daha hacimli düşecektir. Saçın arka kısmını, sağ ve sol kısmını yapmadım. Sağ ve sol kısmını yaparken de saçın presin yönü de çok farklı oluyor arkadaşlar. Sağ taraf dışa doğru, sol tarafta diğer dışa doğru yapıyoruz. Burada yine sağdan başlayarak presi hafif kaydırarak yapıyorum ve parmağımla ufak yaptığım tutamın bir bölümünü alarak saçı ikiye ayırıyorum. Bir sağdan alıyorum, bir soldan alıyorum. Çok aşırı kalın parça da almıyorum. Bu sefer kalın olduğu zaman da çok iyi dalga olmadı arkadaşlar. Daha böyle geniş dalga oluyor. Burada normal maşa görünümlü bir dalga elde etmiş oluyoruz. Burada küçük prenses hanımefendi e, dalgalı bir saç istemişti. Biz de ona prenses saçı yapıyoruz şu anda. Arkasının her kısmını dışa doğru hafif kaydırarak preste dalga veriyorum arkadaşlar. Siz de düşünceleriniz varsa videomun yorum kısmına bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki saç tasarımı, hangi tasarımı yapmamı istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Burada klasik ayrım yapıyorum. Yani düz bir şekilde ayrım yapıyor. Sonra hani maşa ayrımı gibi. Maşada nasıl ayrımlar yapıyorsak böyle düz bir şekilde yine aynı şekilde preste de aynı ayrımı yaparak, sadece burada presi daha hacimli olması için, saçın basık olmaması için dışa doğru bir dalga oluşturuyorum. Buradaki küçük prensesin saçları doğal, çok rahat şekil alıyor. Pres yaptıktan sonra böyle
saçı iki, hani her yaptığın tutamı ikiye ayırdığınız zaman da daha doğal bir görünüm elde ediyorsunuz. Bir de arkadaşlar pres yaptıktan sonra da saçı krepe yaparsınız. Bu da saçta bozulma yapabiliyor arkadaşlar. E, Şöyle yapabilirsiniz. Saçın daha hacimli, daha yoğun olmasını istiyorsanız da e, dalgayı vermeden önce saça krepe yapın. Ondan sonra saça dalga verin arkadaşlar. Diyelim düğün, bir nişan ya saçı yapıyorsunuz ya da özel bir tasarım yapıyorsunuz. Hacimli bir saç istiyor hanımefendi. Burada doğal küçük bir kız olduğu için saça krepe yapmadan dalga verdim. Ama saçın daha hacimli, daha frapan, daha gösterişli görmek istiyorsa müşteriniz, burada ne yapmanız gerekiyor? Saça dalga vermeden önce ilk önce krepesini yapmanızdır. Daha sonraki süreçte saçı dalga verip böyle taramanızdır arkadaşlar. Preste saça dalga vermeden, hani krepe yapmadan pres yaparsanız daha sonra tekrardan krepe yaptığınızda bu vermiş olduğunuz dalga biraz daha doğallaşıp bozulabilir. Bu da tekrardan iş yükü olur sizin için ve tekrardan pres yapmak zorunda kalacaksınızdır. Böyle olması da sizi biraz strese sokabilir ya da daha hoş olmayan bir yola da götürebilir sizi arkadaşlar. Müşteriniz çabuk düştüğünü ve sizin e, dalgayı yapamadığınızı düşünebilir arkadaşlar. Bu da hoş bir görüntü olmaz. O yüzden hani bu tarz bir çalışmada yapabilirsiniz. Daha hacimli bir şey istiyorsanız. Ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Presi bitirirsiniz. Saçı öne doğru atarsınız ve öyle açarsınız. Geriye doğru attığı zaman saç daha hacimli düşer. İlk önce sprey sıkarsınız. Diyelim böyle pres yaptınız ve basık oldu. Bu da saçı öne doğru atıp krepe de yapabilirsiniz hafiften. Geriye attığınızda daha hacimli bir görünüm ve daha doğal ve daha modern bir görünüm elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz bir çalışmada yapabilirsiniz. Burada saçın kulak hizasında arka kısmını hepsini dışa doğru dalga yapıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada isterseniz daha doğal ve daha böyle su dalgası gibi istiyorsanız presi daha kaydırarak aşağı doğru yaptığınızda daha natürel dalgalarda elde etmiş olabilirsiniz. Burada bunu da göz ardı etmeden size söylemek istedim. Ya da daha dalgalı olmak istiyorsanız şöyle de yaparsınız. Presi yaparsınız. Sonra normal klasik maşa parmağınıza saçı sarıp öyle de bırakabilirsiniz. Bu da direkt maşa yapmış e, gibi dalgalı gözükebilir arkadaşlar. Bu da diğer bir seçenektir. Presimizi yapmaya devam ediyoruz. Pres diğer maşalardan, normal kalın maşalardan daha pratik yapabileceğiniz bir enstrüman diyelim buna. Daha kolay dalga verebilirsiniz. Daha kolay şekil verebilirsiniz presle. Tabii bunu e, yani bu dalgayı da herkes net bir şekilde veremez çünkü. Hanımefendiler kendi saçlarına böyle dalga veremezler. Sizler daha çabuk düzleştiriciyle, diyelim günlük kullanımda bile
presle saçlara böyle hafif dalgalar, daha natürel, daha dalgalı. Presin kalınlığına da göre bu biraz daha orta boy bir pres. Evet. Şimdi sağ tarafa geldik. Sağ tarafı da yine dışa doğru yaptığımız zaman önemli olan sol taraftaki dalgayı, yani yine buradan çok rahat sağ tarafı yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı dalgayı buradaki sol tarafa geçtiğimizdeki nasıl dalga verdiğimi orada sizlere daha net göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle daha küçük dalgalar yapıyorum elimle. Gördüğünüz gibi tane tane ayırıyorum. Daha doğal bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Burada tek parça alıyorum. Sonra o yapmış olduğum parçayı birkaç bölüm e, olarak da ayırarak saçın daha doğal görünmesini sağlıyorum. Bunu komple tek parça olarak bırakırsam çok tekrardan açmak durumunda kalabilirsiniz. Çok kalın olacaktır dalga. O yüzden doğal da gözükmez. O yüzden bir iki parçaya bölebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön kısma geldim. Burada müşteriye ön kısma geldiğiniz zaman hangi yönüne ayırdığınızı sorarak ve ilk önce ayırıp ondan sonra geri kalan bölümlere dalga yaparsanız daha rahat bir sonuç elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ayırmadan direkt farklı yönlere dalga yaptığınız zaman en sonda müşterinin hangi yöne ayırmak istediğinizi söylediğiniz zaman dalganın yönü farklı olursa bu sefer ön tarafta hoş olmayan bir görüntü olabilir. O yüzden ilk önce ön kısma geldiğiniz zaman saçı ayırıp ona göre dalganın yönünü vermeniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Bunu göz ardı etmeyin. Sizler için daha kolay ve sorunsuz bir saç tasarımı için ayrımı önemli. Burada ben sormadım tabii ki, saçın yönü belliydi ve küçük hanım da hep o yöne ayırdığı için de bariz kendini belli ediyordu. Ben de ona göre saçı sağ tarafa yoğunluk verdiği için bu yöne dalgalandırdım. Burada saçta biraz duman çıkıyor. Bu saçın içerisindeki nemden kaynaklanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz saç yapısı ince, boru gibi, içerisi boş, dışarısı pulcuklarla kaplı bir yapıya sahip. Pulcukların içerisine giren su baloncukları içeride hapsoluyor. Bu da ısıyı direkt verdiğimizde saçın buharlaşmasını ve duman çıkmasını neden alıyor. Çünkü 230 derece bir sıcaklık ortaya çıktığı için. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sağ kısma geldik. Burada presi yine tam ters yönünden, geriden değil de yine aynı şekilde dışa doğru alarak sağ taraftaki dalgayı sol tarafta da aynı şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da yani sağ tarafta dışa doğru, sol tarafta dışa doğru bir dalga almış oluyor. Burada ben bu görünümde de saçı dalgalandırabilirdim ama
aynı dalgayı alamazdık. Bütünleşmiş bir dalgayı alamazdık. Bu yüzden de saçın ön kısmından dışa doğru bir dalga veriyorum gördüğünüz gibi burada. Bu dalgada saçın bütünlüğünü koruyor ve daha güzel bir sonuç elde etmemize bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Ben genelde bu tarz bir çalışma yapıyorum. Siz de böyle uygulayabilirsiniz. Çok rahat edersiniz, böyle bir çalışma yaparsınız. Diğer türlü yaptığı zaman saça tam net dalga verilemiyor. O yüzden ben bu tarz bir çalışma yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Yine sizlere tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Videoyu beğenip videonun yorum kısmına düşüncelerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerle birlikte büyüyoruz ve sizlerle birlikte daha da büyüyüp güzel yerlere geleceğiz inşallah. Güzel projelerimiz var. Bunlar tek başına olmuyor. Sizler sayesinde projelerimizi gerçekleştireceğiz. O yüzden videomu beğenmeniz ve yorum yapmanız ve yine sosyal medya adreslerinizde paylaşmanız bizim için çok önemli. Ön kısmında çok hafif böyle saçı vurarak çok az da dokunuş sağlayarak güzel tokamızı da taktık. Ve güzel, doğal, dalgalı bir saç elde ettik arkadaşlar. Spreyi en son sıkıyorum. Pres yaparken de sprey sıkarsınız. Presi yapmakta çok zorlanırsınız arkadaşlar. Çünkü pres biraz sprey saçta kalıntı yapacağı için dalgayı çok net veremezsiniz. O yüzden dalga yaparken en son sprey uygulayabilirsiniz. Saçın düşeceğini düşünüyorsanız o yüzden ya da pensleyerek en son açarsınız saçı. Pres yaparsınız. Sonra penslersiniz. Gördüğünüz gibi güzel dalgalı bir saç ortaya çıktı. Videom bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Yeni videolarla birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.